Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüp grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben hazırladığım örnekte bir firmaya ait fire, üretim ve kapasite değerlerini tüp grafiğiyle göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerleri alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Grafiğimizi yapmadan önce hesaplatmamız gereken kısımları hesaplayalım. Şurada bu değerden kalan miktarı şuraya hesaplatalım. Shift eşittir diyorum. 1 eksi şurası diyorum. Kalan miktarı göreceğim. Şöyle de diyebiliriz. Shift eşittir %100 deyip eksi burası da diyebiliriz. Her iki türlü de olur. Şunun sıfırlarını eksiltelim. Şuraya da Ctrl D diyelim. Bu şekilde burayı hazırlayalım. Şimdi bunları seçiyorum. Ekleye geliyorum ve buradan şu grafimi seçiyorum. Daha sonra veri seç diyorum. Bunları satır sütun değiştir diyorum ve üst üste gelmesini sağlıyorum bu şekilde. Grafiğimin biçimlerini ayarlayacağım. Öncelikle şunu seçiyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Alt sınırı 0, üst sınırı ise %100 anlamına gelen 1 diyorum. Bunu kapatıyorum ve şunları artık silebilirim. Kılavuz çizgilerini de silelim. Daha sonra şuradaki %29'luk kalan kısmı beyaz yapalım. Renksiz olsun. Grafiğimi seçiyorum. Biçimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Biraz daha daraltıyorum. Şunu seçiyorum. Kalın yapıyorum ve büyütüyorum. Şuradaki gibi işlem yapacağız şimdi. Şuraya geliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şimdi grafiğimi seçiyorum. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aynısından 3 tane yapıyorum ve bunları hizalayacağım şimdi. Daha sonra şu ikinci grafiğimi seçiyorum ve şuradaki veriyi şöyle aşağı doğru çektiriyorum. Şuradaki turuncuyu beyaz yapıyorum. Dolgu yok yapıyorum. Aynı şekilde bunu da aşağı çektireceğim. Ve buradaki turuncu rengi de dolgu yok yapacağım. Daha sonra bunlara renk vereceğim. Şuradan verebilirim. Şöyle yeşil. Şu renk olsun bu da. Bu da sarı olsun. Şimdi şekillerimizi hazırlamak için boş bir tane PowerPoint sayfası açıyoruz bu şekilde. Şunları silelim. Buradan ekleye geliyorum. Öncelikle ilk şeklimizi seçeceğim. Şöyle dikdörtgen bir şekil. Daha sonra ikinci şeklimi seçiyorum. O da şu olacak. Burada şeklimiz. Şöyle seçiyorum. Ve bunu şuradan döndüreceğim. Bu şeklimizi bunun içine şu şekilde koyuyorum. Tam ortalıyorum. Ve Ctrl A ile ikisini seçip buradan birleştir diyorum ve seçiliyken şeklim dolgusunu beyaz yapıyorum. Ana hattını yeşil yapıyorum. Koyu yeşil.
Buradan bunu Ctrl+C ile kopyalıyorum ve Excel'in de şuraya yapıştırıyorum. Şuradan şekil biçimine geliyorum. Ancak yanlış kopyaladık. PowerPoint'e tekrar dönüyorum. Şunu Ctrl+C ile tekrar kopyalıyorum. Excel'e geliyorum. Şuraya şöyle sağ klik, şu şekilde resim şeklinde yapıştırmam gerekiyordu. Çünkü burada benim 40 aracım görünmüyor. Şunu siliyorum. Şunu şu tarafa alıyorum. Ve buradan resim biçiminden kırpa geliyorum. Kırp diyorum. Şuradan da mümkün mertebe şeklime yakın bir şekilde kırpmaya çalışıyorum. Şurayı sıfıra yakın yapacağım. Aynı şekilde burayı da. Evet, şuraya kırp diyorum ve kırpmış oluyorum. Bunu da şeklime göre ayarlayacağım ama şurayı %100 yapalım önce. Hatta hepsini %100 yapalım. Tabii şöyle grafiğim büyüdü. Biraz daha küçültelim. Bunun boyutunda yapalım diğerlerini de. 10.5 olsun. Hepsi 10.5 olsun. Ve bunları da seçip hizalayalım. Daha sonra tekrar grafiğimi şöyle seçiyorum. Aşağıda boşluğun başladığı yerde benim sıfır noktam olacak. Evet, şu anda oldu gibi. Şimdi aynı işlemi diğer renkler için de yapalım. Yine PowerPoint'e geliyorum. Bu seçiliyken buradan rengimi, ana hat rengimi şunu yapacağım. Tekrar Ctrl+C, Excel'e geliyorum. Şuraya sağ klik, resim olarak yapıştır diyorum. Yine kırp yapacağız. Tamam. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Ve şeklimi buna göre ayarlamaya çalışacağım. Yine sıfır noktasını aşağıdan belirleyeceğim. Yukarıdan da küçülteceğim. Evet, bu da tamam. Son olarak şunu seçelim. Renk olarak sarı olsun bu da. Ctrl+C, şuraya resim olarak yapıştıralım. Şunu şöyle çektiriyorum. Resim biçimi, yine kırpa geliyorum ve buradan kırpıyorum. Şimdi şeklimizi de yine grafiğimize göre ayarlayacağım. Aşağıda yine sıfır noktasını belirlemeye çalışıyorum. Yukarıdan da boyutunu ayarlıyorum. Tamamdır boyutu da. Şimdi diğer şeklimizi ekleyelim. Ekleye geliyorum. Buradan şekillerden şuradan
çemberi seçiyorum ve bunu ayarlayacağım şimdi buradaki şekillere göre. Şimdi şeklimizi getirelim şuraya ve buna göre ayarlamaya çalışalım. Aslında bu şekilde iyidir. Renklerini direkt ayarlayabiliriz buradan. Şöyle. Bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Buraya ayarlıyorum. Bunun rengini şuradan seçeceğim. Şu. Ctrl C. Bu. Ve bunu da sarı yapacağım. Evet. Neredeyse tamamladık. Şimdi şeklimi seçiyorum. Shift eşittir diyorum. Buradan frenin değerini seçeceğim. Ve bunu ortalayıp büyütüp kalın yapacağım. Böyle. Aynı şekilde bunu kaç yaptık? 16. Shift eşittir. Burası. Ortalıyorum. Kalın yapıp büyütüyorum. 16'ya kadar. Ve son olarak bu. Shift eşittir. Şurası. Enter. Ortalıyorum. Kalın yapıyorum. Büyütüyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada. Birden 100'e kadar. Parantezi kapatıp enter. Tabi yüzde koymam gerekiyor. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Şunları da gizliyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.